Kimilerine göre Allah vergisi yeteneği olan yumuşacık bileklere sahip bir oyun kurucu. Kimine göre istikrarsız, vurdum duymaz, disiplinsiz, Galatasaray'ın 10 numarasını taşımaya layık olmayan bir oyuncu. Varlığı yakan, yokluğu yok eden adamın hikayesi. 25 Şubat 1990 tarihinde Fransa'nın Avignon kentinde dünyaya gelen Younes Belhanda gençliğini Aramon kentinde geçirdi. Ailesi aslen Faslı olan Belhanda futbol kariyerine büyüdüğü şehrin takımı Racing Club Amarant'ta başladı. Amarant'ta geçen bir yılın ardından Avignon takımına transfer olan Belhanda orada bir libero olarak eğitildi. Younes 13 yaşındayken Lyon, Marsilya, Saint-Étienne ve Montpellier tarafından takip edilirken tercihini Montpellier'den yana kullandı. Faslı oyuncu zaman içinde defansif bir orta sahaya evrildi. 2007-2008 sezonu sonuna doğru Fransa 4. liginde mücadele eden rezerv takıma yükseldi. Bu süreçte gösterdiği performans ile dikkat çekince Montpellier, Younes ile profesyonel sözleşme imzalamak istedi. 27 Haziran 2009'da 3 yıllık sözleşmeye imza atan Belhanda, takımın başına geçen René Girard ile az kadronun parçaları arasında yer aldı. Montpellier forması ile Fransa Lig 1'de 2009-2011 yılları arasında 4 golluk katkı veren Younes Belhanda asıl patlamasını 2011-2012 sezonunda takımı ile eş zamanlı yaptı. 2011-2012 sezonunu sürpriz bir şekilde şampiyon tamamlayan Montpellier'in Olivier Giroud ile birlikte takımın en önemli isimlerinden biri olan Belhanda 13 golle takımına katkı verdi. Top sürme yeteneği, hareketliyken atabildiği derinlemesine pasları ve agresif oyun tarzıyla Barcelona'nın dünyaca ünlü orta sahası Andreas Iniesta'ya benzetilen Belhanda, orta sahanın ortasında takımını bir maestro gibi yönetiyordu. Ve o dönemde Fransa'nın Cezayir asıllı efsane futbolcusu Zinedine Zidane tarafından veliaht ilan edilmişti. 2013-2014 sezonu başında 8,5 milyon euro karşılığında Dinamo Kiev'e transfer olan Belhanda, takımla geçirdiği 2,5 yılın ardından 2015-2016 sezonu devre arasında Schalke 04'e kiralık olarak gitti. Almanya'da geçirdiği dönemde 15 maça çıkan Faslı futbolcu 2 gol kaydederek sezonu tamamladı ve Kiev'e geri döndü. 2016 yılında doğduğu topraklara kiralık olarak Mainz formasıyla geri dönen Belhanda, yükselişte olan takımının dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı. Belhanda, Mainz'ta geçirdiği ilk sezonunda çıktığı 31 maçta 3 gol attı ve 6 asist yaptı. İşte tam da burada Galatasaray ve Younes Belhanda'nın yolları kesişti. Taraftarın sevgilisi Wesley Sneijder'in ayrıldığı ve takımın uzun süredir hedeflerinden uzak kaldığı bir dönemde büyük beklentilerle 8 milyon euro bedelle sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Ancak Sneijder'in ayrılışını henüz hazmedemeyen taraftarlar 10 numaranın yeni sahibini içlerine sindiremeyip Belhanda'ya üvey evlat gibi bakmışlardı. 2017-2018 sezonuna Igor Tudor yönetiminde başlayan Galatasaray'da ilk haftalarda işler yolunda gidiyordu. Ta ki Fenerbahçe derbisine kadar. Belhanda bu maçta kırmızı kart görüp takımını eksik bıraktığı derbi 0-0 bitiyordu. Derbinin faturası ise Igor Tudor ile birlikte sorumsuzca davranışı yüzünden Belhanda'ya kesiliyordu. O maçın hemen ardından ise Galatasaray deplasmanda tökezlemeye, Belhanda ise büyük maçlarda büsbütün ortadan kaybolmaya başlamıştı. Igor Tudor'un yerine Fatih Terim getirilince Belhanda için yeni bir sayfa açılıyordu. Terim yönetiminde Belhanda merkezli Galatasaray özgüvenini toplamış, kaybettiği büyük maçların rövanşını almış ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Belhanda sezonu 30 maçta 3 gol, 8 asistle tamamlarken takımın kilit oyuncularından biri haline gelmişti. Yeni sezon başlamadan önce sıkça transfer söylentilerinde yer aldı Belhanda'nın adı. Ama tavrı netti. Galatasaray'da kalmak, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyordu. Yeni sezona çok iyi bir başlangıç yapsa da 4. haftada oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında sorumsuzca yaptığı gereksiz faul yüzünden 30. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Maçı 4-0 Trabzonspor kazanınca tüm eleştiri oklarının hedefindeki adam oluyordu. Yaptığı bu sorumsuzluklardan sonra 3 maç ceza alan Belhanda'ya
baba şefkatiyle yaklaşan Terim'in bile bir daha forma şansı vereceği düşünülmüyordu. Ama şans bu ya. Tam cezasının bittiği haftada Emre Akbaba sakatlanarak sezonun ilk yarısını kapattı. Kadro rotasyonu çok dar olan takımda mecbur formayı tekrar ona emanet etti Fatih Terim. İlerleyen haftalarda ise sakatlanarak tam 6 maç kaçırdı Belhanda. Öncesinde 3 maçlık kırmızı kart cezasını da sayarsak Galatasaray onsuz çıktığı 9 maçta sadece 2 kez galip gelebildi. Ne onunla oluyordu ne de onsuz. Başta da söylediğimiz gibi varlığı yakıyor, yokluğu yok ediyordu. Devre arasında yine gönderilmesi gündeme gelen Belhanda için Fatih Terim'in tavrı netti. Kesinlikle kalmasını istiyorum. Ne gerekiyorsa yapılsın. Sözleşme konusunda ilk günden beri taviz vermeyen yönetim bir ayrıcalık yaparak Belhanda'nın sözleşmesini iyileştirdi. Belhanda ise kalacağını şu şekilde dile getiriyordu. Fatih Terim babam gibi. Kalmak istiyorum. Sezonun ikinci yarısına bambaşka başladı. Daha önce hiç almadığı kadar sorumluluk aldı. 6 maçta 4 asist yaptı, 3 gol attı ve özellikle Trabzonspor karşısında 2 gol atarak ilk maçtaki sorumsuzluğunun özrünü diledi. 2018-2019 sezonunu 24 maçta 4 gol 6 asistle bitirip Galatasaray formasıyla ikinci yılında ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Galatasaray'la 3. sezonuna başlamadan önce transfer dedikoduları çıkan Belhanda yine İstanbul'da kaldı. Ancak bu sezon Galatasaray için işler iyi gitmiyordu. Hem pandemi hem de sakatlıklarla uğraşan Belhandalı Galatasaray ligi 6. sırada bitirdi. Belhanda bu sezonu da vukuatsız geçmedi. Galatasaray'ın Real Madrid ile içeride oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında taraftar ile bir gerginlik yaşadı. Mücadelede etkisiz bir performans sergileyen Belhanda 66. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakırken değişiklik sırasında taraftarlar 29 yaşındaki futbolcuyu ıslıkladı. Oyundan çıkarken taraftarların protestosuyla karşılaşan Belhanda tribüne dönerek hareketler yaptı ve taraftarlar ile arasındaki bağ bu olay sonrasında tamamen kopma noktasına geldi. 2020-2021 sezonuna başlarken pandemiden etkilenen Galatasaray yönetimi tüm futbolculardan indirim yapmasını talep etti. Futbolcuların büyük çoğunluğu indirimi kabul ederken Belhanda yine sorun çıkaran adam olarak indirime yanaşmadı ve yönetim ile arası bozuldu. Hatta yönetim onu satmak için uğraşsa da bir türlü istediği teklifi alamadı ve Belhanda yine takımda kaldı. Her zaman olduğu gibi bazı maçlarda takımı yönlendiren, skor katkısı veren Belhanda, bazı maçlarda da sorumsuz davranışları, top kayıpları ile yokları oynadı. Geldiği ilk günden beri her zaman gitmesi gündemde olan ama ne olursa olsun bir şekilde takımda kalmayı başaran, seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok alan Younes Belhanda, ligin 29. haftasında 2-2 biten Sivasspor maçının ardından zeminin kötü olmasına isyan ederek yönetimi eleştirdi. Zaten sezon başından beri faslı oyuncuya bilenmiş olan yönetimi bu sefer Fatih Terim de durduramadı ve Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Galatasaray'a gelişi olaylı olan Younes Belhanda yine kendisine yakışır bir şekilde, olaylı bir şekilde sarı kırmızılı formaya veda etti. Yaklaşık 4 sezon geçirdiği Galatasaray'da 131 resmi maça çıkan Belhanda 22 gol atıp 26 asist yaptı. Belhanda Galatasaray ile 2 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa sevinci yaşadı. Galatasaray ile Belhanda'nın yolu bir daha kesişir mi bilinmez ama ne Belhanda Galatasaray'ı ne de Galatasaray Belhanda'yı unutmayacak. Biz bugün sizler için Galatasaray'ın şımarık çocuğu Younes Belhanda'yı ele aldık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.